two kinds of. So here it's not there, so it can't be in there. Burada ortaya çıkmıyor, o zaman makinede olamaz. So restart. Restart works. Detective. Dedektif işi. There's two kinds of blindness. One is in the dark. İki tür körlük var. Birisi karanlıktaki. Can you make this a little less? Biraz sesini kısabilir miyiz? Yeah. One is in the darkness, and then the other is like that, when you look into the light. Birincisi karanlıktaki, diğeri de ışığa baktığımızda ortaya çıkan körlük. The advantage is that when you, in the darkness, there's some hope to be able to see light. Ama aradaki fark şu, yani karanlıkta en azından ışığı görmek için bir şans var. And the blindness of light it's hopeless. Ama ışığın neden olduğu bir körlük umutsuz bir durum oluyor. So similarly, this concept of conceiving of God as light, it becomes hopeless as far as self-realization is concerned. Ve benzer şekilde Tanrı'yı bir ışık olarak anlama kavramında benlik idraki söz konusu olduğunda umutsuz bir durum haline geliyor. People who are steeped in the darkness of materialism, at least there's some hope for them. Yani maddi doğanın pençesinde batmış olan kişiler için en azından bir umut var. But those who are really lost to this idea that God is light, they're never going to see anything. Ama Tanrı'nın ışık olduğu düşüncesine kapılmış olan kişiler hiçbir zaman onu göremeyecekler. I just wanted to yes. Just yesterday, just finished on this concept of Krishna's mercy. Dün Krishna'nın merhameti konusunu bitirmiştik. Because we discussed how Krishna's mercy comes through devotees. Krishna'nın merhametinin nasıl adananlar aracılığıyla geldiğinden bahsettik. But invariably, devotees say it's devotees' mercy, it's Krishna, it's spiritual master's mercy. Ama adananlar her zaman bu manevi öğretmenin ve Krishna'nın merhameti derler. So really the question can come up is, whose mercy is it? Yani şöyle bir soru ortaya çıkabilir, yani kimin merhameti bu? And is there two kinds of mercy? Is there two sources of mercy or just one? Yani merhametin iki tane mi kaynağı var yoksa sadece bir tane mi? So one thing we know is that Krishna says, Aham Atma Gudakesha Sarva Bhutashthaya Stita. He says, I am the soul of the soul. Bildiğimiz bir şey var, Krishna şöyle diyor, ben ruhuyum. We talk about the soul being very small. Biz ruhun çok küçük olduğunu söylüyoruz. But Krishna is what gives life to the soul. Ama ruha can veren Krishna. So when we say Krishna is in everyone's heart, biz Krishna herkesin kalbindedir dediğimizde, we usually mean that Krishna is beside the soul. Aslında söylemek istediğim şey Krishna'nın ruhun yanında bulunduğu. But Krishna is also within the soul of the devotees. Ama aynı zamanda Krishna adananların kalbin içerisinde de. And so Krishna gives his Kripa Shakti. There is a potency of Krishna, which is his potency of mercy. Ve Krishna Kripa Shaktisini verir. Bu da onun merhamet potansiyelidir. Sometimes we say, well, or not sometimes, we're saying that it's Krishna's mercy. Biz bu Krishna'nın merhameti diyoruz. But whenever we say something like that, that means that there's actually a potency, which is Krishna's
mercy potency. Ama biz bunu söylediğimizde Krishna'nın merhameti olan bir potansiyelinden bahsediyoruz. So it is Krishna's Kripa Shakti. Yani bu da Kripa Shakti sanırım. And being inside the heart of his devotees, then literally, Krishna then actually bestows that Kripa Shakti onto his devotees. Ve gerçekten de adananların kalbinde bulunarak Krishna bu Kripa Shakti'sini onlara verir. But the difference is that Krishna makes no conditions how devotees can use them. Ama buradaki fark şu ki Krishna hiçbir zaman adananların bunu nasıl kullanacağıyla ilgili bir ayrım yapmaz. So Krishna in Gita, Krishna says, "Samaham sarvabhuteshu." He says, I'm equal to everyone. Krishna Bhagavad Gita'da ben herkese eşitim diyor. So if Krishna remains equal to everyone, then how is it that some people get Krishna's mercy and other people don't get Krishna's mercy? Peki Krishna herkese karşı eşitse nasıl oluyor da bazıları onun merhametine sahip oluyor ve diğerleri sahip olamıyorlar? Did you speak about that? Bunun hakkında konuşmuş muydunuz? And that's because Krishna allows devotees not to be equally disposed. Çünkü Krishna adananlarına eşit bir şekilde yaklaşmamaları konusunda izin veriyor. Krishna is equal to everyone, but devotees are not equal to everyone. Yani Krishna herkese eşit ama adananlar herkese karşı eşit değiller. And we didn't talk about this, but particularly the practicing devotee is not equal to everyone. Yani biz bunun üzerine konuşmadık ama pratik yapan adanan herkesle aynı değil, eşit değil. The very advanced devotees, they're sort of like Krishna. They are equally disposed. Yani çok ilerlemiş olan adananlar neredeyse Krishna ile aynı gibiler, herkese karşı eşitler. So you spoke of three different devotees, right? Yani sen 3 farklı adanandan konuştun, öyle mi? So this Madhyamadikari, he's the one who makes difference between different types of people. Bu Madhyama Adhikari, farklı insanlar arasında ayrım yapan adanan. And therefore he's not samaham, he's not equally disposed to them all, but rather he reciprocates according to their nature. Ve o samaham, yani herkese karşı eşit durumda değil, onların doğalarına ve alışverişlerine göre davranıyor. So antagonistic people then just ignores. Yani antagonist olanları, düşmanca olanları tamamen görmezden geliyor. And those who are very, innocent, then he gives them spiritual life. Ve masum olanlara spiritüel olan bilgiyi veriyor. He bestows his mercy on them. Ve onlara merhametini sunuyor. Those who are already devotees, then he becomes friendly with them, and so on. Ve halihazırda adanan olanlarda da arkadaşlık kuruyor vesaire. So devotees do what Krishna doesn't do. Adananlar Krishna'nın yapmadığı şeyi yapıyorlar. And that is, they give Krishna's mercy, because ultimately it's coming from Krishna, it's his Shakti. Onlar Krishna'nın merhametini veriyorlar ki bu da Krishna'nın Shakti'si olarak ondan gelen bir şey. It's not our Shakti, it's his Shakti. Yani bu bizim Shakti'miz değil, onun Shakti'si. But we're free to distribute it as we like. Ama istediğimiz gibi onu dağıtma konusunda özgürüz. And to whom we actually like. Ve kimden hoşlanıyorsak ona verme konusunda da. So that's what it means, the devotee's mercy. Ya bu da bu anlamda adananların merhameti olur. Okay, now we're going to continue on to the 9 forms of devotional service. Şimdi adanma hizmetinin 9 tane formundan bahsedeceğiz. You know, there's always different ways to approach everything. Her zaman bir şeylere yaklaşmanın farklı yolları vardır. Just like where we are right now. Şu anda bulunduğumuz yerde olduğu gibi. You could have got here from many different roads. Buraya çok farklı yollardan gelebilirdiniz. We came from the airport. Biz havaalanından geldik.
But even from the airport, there were probably half a dozen ways of getting here. Yani havaalanından bile çıksa bir kişi buraya gelmenin belki yarım düzine şekli var. Some may be slower, some may be faster. Bazıları daha uzun sürebilir, bazıları daha hızlı getirebilir sizi. So, similarly, sadhana bhakti or devotion or bhakti is sometimes described in different ways. Ve benzer şekilde sadhana bhakti ya da adamla da farklı şekillerde tanımlanır ve betimlenebiliyor. And that's to, give a different access or a different approach to the same theme. Bu da bizim aynı konuya farklı bir şekilde giriş yapmamızı sağlıyor. And sometimes it's described that bhakti has 9 limbs. Bazen bhaktinin 9 tane kolu olduğu söyleniyor. Lord Chaitanya in Chaitanya Charitamrita describes five of these. Rab Chaitanya Charitamrita'da bunlardan 5 tanesini açıklıyor. And then Rupa Goswami describes more detailed forms of these 9 into 64. Ve sonra Rupa Goswami bu 9 tane formu 64 forma daha ayrıntılı bir şekilde bölerek açıklıyor. So basically these 9 forms, they're in different colors here. Burada 9 tane formu görüyoruz farklı renklerle. And there's more on the next page. Ve bir sonraki sayfada diğerleri de gelecek. They're sort of a very general way in which bhakti is described as being Nava Anga Bhakti, that bhakti has 9 limbs. Bu çok genel bir şekilde Bhakti'nin 9 tane koldan oluştuğunu açıklayan bir düşünce. And this is spoken by Prahlad Maharaj. Ve bunu konuşan kişi Prahlad Maharaj. To his demoniac father. O şeytani babasıyla konuşuyor. As he heard it from his spiritual master Narada Muni. Ve kendi manevi öğretmeni Narada Muni'den duyduğu şekliyle anlatıyor. And it's very interesting. I don't know if because you don't have the 7th canto translated. Ve bu çok ilginç ama bilmiyorum sizde 7. kanto henüz çevrilmiş durumda değil. But just very briefly, just to introduce a little story. Ama çok basit bir şekilde özet olarak hikayeyi anlatmak gerekirse. Maybe during Nishingadev's appearance, and you heard. Belki Nisima Devi'nin belirişini duymuşsunuzdur. But Prahlad Maharaj was not in a situation like us listening to his guru. Ama Prahlad Maharaj yani manevi öğretmeni dinlerken bizim gibi bir durumda bulunmuyordu. He was in the womb of his mother. O annesinin rahmindeydi o sırada. Which is very interesting. Ve bu çok ilginç bir şey. Of course, he's not an ordinary person. Tabii ki o sıradan bir kişi değil. So he's a eternally liberated soul. O ebedi olarak özgürleşmiş olan bir ruh. And Narada, his guru, was speaking to his mother. Ve Narada, yani onun gurusu annesiyle konuşuyordu. And of course, at the same time, Prahlad was hearing what was being said in the womb. Ve aynı zamanda Prahlad da annesinin rahminde söylenenleri duyuyordu. So he heard it. Onu duydu. He understood it. Onları anladı. He remembered it. Ve hatırladı. And then he's just saying this when he's 5 years old. It's not he's grown up. He's only 5 years old. Ve bunları konuştuğunda da sadece 5 yaşındaydı. Henüz yani büyümüş değildi. So just an interesting thing that the womb, there are children in the womb. Ve bu çok ilginç bir şekilde yani anne rahminde çocuklar var. You know, common to doctors would like us to believe that until 14 months it's not living. Yani doktorlar bizden 14 ayı doldurana kadar yaşamadıklarını düşünmemizi bekliyorlar. But the baby in the womb is alive. Right from the very beginning.
Ama en başından itibaren anne rahminde olan bir bebek hayattadır, yaşıyordur. If it wasn't alive, it wouldn't grow. Yani eğer yaşıyor olmasaydı büyümesi de mümkün olmazdı. Dead things don't grow. Yani ölü olan şeyler büyümezler. And so children in the womb, they also hear. Ve anne rahminde yaşayan çocuklar da duyarlar. So this is sort of a general recommendation that we give to pregnant lady devotees to read Bhagavatam aloud to their children. Ve bizim hamile olan adalanlara yaptığımız genel bir tavsiye var. O da Bhagavatam'ı yüksek sesle okumaları. So this 5-year-old boy says the following. Ve bu 5 yaşındaki çocuk da bunları söylüyor. And he's saying, hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, paraphernalia and pastimes of Krishna. Krishna'nın meşgalelerini, onun eşyalarını, niteliklerini, formunu, adını, kutsal olan ismini duymak ve söylemek. Remembering them, serving the lotus feet of the Lord. Onları hatırlamak ve Rabbin lotus ayaklarına hizmette bulunmak. Offering the Lord respectful worship with 16 types of paraphernalia. Ve 16 tür malzemeyle Rabbe saygı dolu bir ibadette bulunmak. Offering prayers to the Lord. Rabbe dualar sunmak. Becoming His servant. Onun hizmetkarı olmak. Considering the Lord one's best friend. Rabbin kişinin en yakın arkadaşı olarak düşünmesi. And surrendering everything unto Him. Ve her şeyi ona teslim etmek. In other words, serving Him with the body, mind and words. Diğer bir deyişle bedenle, zihinle ve kelimelerle, sözlerle ona hizmet etmek. These 9 processes are accepted as pure devotional service. Bu 9 tane süreç saf adam ve hizmet olarak kabul edilir. So if you can see here, hearing, chanting, remembering, serving the lotus feet. Burada görüyoruz duymak, zikretmek, hatırlamak ve Rabbin lotus ayaklarına hizmet etmek. Worship. İbadet. Praying. Dua etmek. Becoming His servant. Onun hizmetkarı olmak. Becoming His friend. Onun arkadaşı olmak. And surrendering everything. Ve her şeyi teslim etmek. So these are 9. These are 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane var. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. And the most important thing comes first. Ve en önemli olan şey de ilk olarak geliyor. Which is hearing. O da duymak. If you don't hear, you can't do it. You don't know how to do any of these. Eğer duymazsanız bunlardan herhangi birini nasıl yapacağını bilemezsiniz. So hearing precedes everything. Yani duymak her şeyden önce geliyor. And of course all of these are great science. We're not going to get into them in detail. Ve bunlardan her biri çok önemli birer bilim ve bunları ayrıntılarına girmeyeceğiz şu anda. And of course hearing is followed by chanting. Ve duymayı da zikretmek takip ediyor. For us usually chanting means chanting Krishna's names. Bizim için zikir genel olarak Rabbin isimlerini söylemek anlamına geliyor. Specifically the Hare Krishna mantra. Özellikle de Hare Krishna mantrasını. But we should know that do we have a songbook? Yes. Şarkı kitabımız var mı? How many? Kaç Which tane? songs in the songbook? Just the morning prayers or Sadece the sabah whole duaları. songbook? We have songbook also and morning plays, 2 forms. So we have the full songbook. Bütün şarkı kitabı da var. Sadece sabah dualarının olduğu kitap da var. Nowadays, sort of singing these things has fallen out of favor in ISKCON. Serving these things? Devotees don't chant these anymore. Yani bunları artık adananlar ISKCON içerisinde zikretmiyorlar yani. They just chant Hare Krishna. İşin dışındakiler. Sadece Hare Krishna mantrasını söylüyorlar. But particularly Bhakti Thakur has written 4 or 5 song books. Ama özellikle Bhakti Thakur 4 veya 5 tane şarkı kitabı yazdı. Narottam has 2. Narottam 2 tane yazdı. And
from these especially, but then even other songs, Vaishnavas sing. Özellikle bu kitaplardan olan şarkılar ama başka diğer şarkılar da var Vaishnavaların söyledikleri. Vaishnavas should sing. Yani Vaishnavaların söylüyor olmaları gereken. And because they glorify Krishna's form, çünkü onlar Krishna'nın formunu yüceltiyorlar. his qualities, özelliklerini yüceltiyorlar. his paraphernalia, ona sunulan malzemeleri, his pastimes. eşyalarını ve meşgulelerini. Chanting Krishna's name is the most important. Krishna'nın ismini söylemek en önemlisi. But we shouldn't neglect these. Ama diğerlerini de göz ardı etmemeliyiz. So it's good also if devotees are, what we call chanting bhajans. Yani adananlar, yani bhajan dediğimiz şeyleri yaparlarsa iyi olur. Yashomati Nandana Bhajavaranaga and so on. Bunun gibi. And for Mangalartik, Udila Aruna Pura Vavati. Prabhupada said that you chant that before you chant Samsara Davanalita Loka. Ve Prabhupada da Samsara'yı söylemeden önce diğer mantığının söylenmesini istiyordu. But we never do it. Ama biz bunu hiçbir zaman yapmıyoruz. And then of course the whole purpose is to remember Krishna. Ve tabii ki tüm bunların amacı Krishna'yı hatırlamak. And the purpose of all of these 9 is that we never forget Krishna. Ve tüm bu 9 tane sürecin amacı Krishna'yı hiçbir zaman unutmamamız. So why do any of the others? Neden diğerlerini? Why do any of the others? Why do any of the others? Diğerlerini peki niye yapalım? Yani hatırlamanın dışındakileri. Because if you don't do the others, you have nothing to remember. Çünkü eğer diğerlerini yapmazsak hatırlayacağımız bir şey olmayacaktır. So, serving the lotus feet, Srila Prabhupada has a very nice, he introduces this serving lotus feet in a very interesting way. Lotus ayaklarına hizmet etmek. Şivaram Prabhupada bu lotus ayaklarına hizmet etmeyi çok ilginç bir şekilde açıklıyor. If you meditate on Krishna's lotus feet, diyor ki eğer Krishna'nın lotus ayaklarına ibadet ederseniz, meditate on doing service to them, ve onlara hizmet etmeye meditasyon yaparsanız, offering flowers, tulsi leaves, çiçek veya tulsi yaprakları sunarsanız, chandan, ve çandan, then from there you get inspired to do other things that relate to this serving the lotus feet. Ve bunlardan da ilham alarak Rabbim lotus ayaklarına hizmet etmek için başka şeyler yapmak istiyoruz. Which includes serving devotees, bu da adananlara hizmet etmeyi kapsıyor. Worshipping tulsi, Tulsi'ye ibadet etmeyi, doing parikrama, yapmayı. All of these things and other aspects of serving come when you meditate on Krishna's lotus feet. Krishna'nın lotus ayaklarına ibadet ettiğinizde bu gibi hizmetlerin hepsi ve diğer daha fazlası da geliyor. Because they all have to do with Krishna's lotus feet. Çünkü bunların hepsi Krishna'nın lotus ayaklarıyla ilişkili. Devotees are always under Krishna's lotus feet. Adananlar her zaman Krishna'nın lotus ayaklarının altındalar. So if you meditate on his feet, then you will see the devotees there also. Ve onlara meditasyon yaparsanız orada adananları da göreceksiniz. And then worship. Sonra ibadet. Just like there is the deities of Goranga, Goranga'nın multileri gibi. It's there's a very extraordinary theology and philosophy behind the worship of deities. Multi ibadetinin gerisinde çok derin bir teoloji ve bilim var. I was going to say the Abrahamic religions. İbrahim'den, Hazreti İbrahim'den gelen dinler diyeceğim. Don't look very favorably on worship of deities. Onlar yani o kaynaktan gelen dinler multi ibadetine çok sıcak yaklaşmıyorlar. With the exception of Catholics. Yani Katolikler burada bir istisna. Catholics do have deities and temples. Katoliklerin tapınaklarında multileri var. They have statues of Mary and Jesus. Meryem Ana'nın ve
Hazreti İsa'nın da murtileri var. And sometimes they also have very elaborate service to those statues. Ve bazen de bu murtilere çok ayrıntılı bir şekilde hizmet ediyorlar. But they don't believe that those statues are the people. Ama onlar o murtilerin o kişiler olduklarına inanmıyorlar. They think that they're a representation of someone who lived 2000 years ago. Onlar 2000 yıl önce yaşayan bir kimsenin temsilcisi olduğunu düşünüyorlar. Temsil ettiğini düşünüyorlar o murtilerin. Whereas for us, Lord Chaitanya is here. Ama bizim için Rab Chaitanya burada. We just have to have the eyes to see. Sadece onu görmek için uygun olan gözlere ihtiyacımız var. And of course, to be able to see, first you have to start off with having faith. Tabii ki görebilmek için ilk olarak inançla başlamak gerekiyor. But that's a long story. Ama bu uzun bir hikaye. And then offering prayers, well, that's very standard in every religion. Ve dua etmek de her dinde olan bir şey. And Vaishnava scripture is full of prayers. Vaishnava metinleri de dualarla doludur. In Bhagavad Gita, especially in the 11th chapter, Arjuna is offering prayers to Krishna. Özellikle Bhagavad Gita'nın 11. bölümünde Arjuna Krishna'ya dualar ediyor. And then later, Srimad Bhagavatam is full of prayers by so many persons. Ve Srimad Bhagavatam'da da birçok kişinin duaları var. And all other Vedic literature also. Ve diğer tüm Vedik metinlerde de aynı şey söz konusu. And devotees are also encouraged to pray themselves. Ve adananlar da kendileri dua etmeleri için cesaretlendiriliyorlar. And I think that's something that is sort of natural to devotees. Ve sanırım bu da yani adananlar için doğal olan bir şey. And there's two ways to do that. One is you personalize the prayers of others. Bunu yapmanın da iki yolu var. Biri diğerlerin dualarını şahsınıza uygulamak. And you memorize the prayers that other great personalities spoke, and then you speak them as it applies to you. Ve bu da şu anlama geliyor. Diğer Vaishnavaların dualarını ezberleyip sanki sizin dualarınızmış gibi bunları söylemek. Okay, and of course Krishna hears prayers. Ve tabii ki Krishna duaları duyuyor. And I'll just put that in that Krishna both hears the prayers and he also doesn't hear them. Just put a little spice in the whole thing. Yani biraz baharat katmak için şunu söyleyebiliriz. Krishna duaları hem duyuyor hem de duymuyor. Because, well, we don't have any pictures, but you know, when you see this picture of Krishna running with the cowherd boys. Burada o resim yok ama çoban çocuklarla Krishna'nın koşturduğu bir resim var. He doesn't just stop and say, oh, someone's praying to me right now. Yani durup da bir anda birisi bana dua ediyor demiyor. And what to speak of the millions and billions of people who are praying to him. Yani düşünürsek ona dua eden milyonlarca, milyarlarca kişi var. Or Krishna's doing so many pastimes, how does prayers work into that pastime? Yani o Krishna'nın birçok meşgaleleri var. O dualar o meşgalelerin içine nasıl girebilir? When Krishna is enjoying very human-like exchange, just like we are. Bizim gibi aynı Krishna mesela çok insani bazı alışverişlerde bulunurken. So no, at that time Krishna's not hearing the prayers. O sırada yani bu meşgaleleri yaparken Krishna duaları duymuyor. But are we saying those prayers is just all a waste of time? Ama bu şu anlamı geliyor yani biz duaları boşuna mı okuyoruz? No, because if Krishna can hear, then he can also not hear. Çünkü Krishna duyabilirdi, duymayabilirdi. Krishna has to be able to fulfill both alternatives. You just can't limit him to one thing. Yani onun iki alternatifte karşılaması gerekir. Biz onu bir şeyle sınırlayamayız. And similarly, if he doesn't hear, benzer şekilde eğer duymazsa, then he also hears. O aynı zamanda da duyar. So Krishna both hears and doesn't hear. Yani Krishna hem duyar hem de duymaz. Don't try to think too deeply about that. Bunu da çok derin düşünmeye çalışmayın.
only God can do those things. Yani sadece Tanrı bu tür şeyleri yapabilir. So he does contradictory things at the same time. Yani o birbiriyle çelişen şeyleri aynı anda yapabilir. One thing is to do contradictory things at different times. Bir şey de farklı zamanlarda birbirine zıt olan şeyleri yapmaktır. I can walk this way, and then I can walk this way. Yani ben bu tarafa doğru gidebilirim, sonra da diğer tarafa doğru gidebilirim, But yürüyebilirim. I can't walk in both directions at the same time. Ama aynı anda iki tarafa doğru da yürüyemem. But Krishna can. Ama Krishna bunu yapabilir. And I can do so many things. One minute I can brush my teeth, and the next minute I can, I don't know, comb my hair. Yani birçok şey yapabilirim ardarda. Önce dişimi fırçalayıp sonra saçımı tarayabilirim. And I guess some people can do both at the same time. Ve sanırım ikisini aynı anda yapabilen bazı kişiler vardır. But Krishna can do both at the same time. Ama Krishna ikisini de aynı anda yapabilir. And he can do more difficult things as well. Ve bundan daha zor şeyleri de yapabilir. And that's very important because it's the expression of an underlying philosophical principle. Ve bu da çok önemli çünkü bu altta yatan felsefi bir temeli aslında ortaya koyuyor. And that principle is called Achinta Beda Abeda Tattva. Ve bu da Achinta Beda Abeda Tattva, bu prensip. And that is Krishna's ability, he's inconceivably, simultaneously one and different. Bu da Krishna'nın özelliği, o kavranılamaz bir şekilde aynı anda hem birdir hem de çoktur. Or Yani oneness, aynıdır hem de farklıdır. oneness and difference. Yani bir farklılıkta aynılık söz konusudur. This is expressing in terms of his identity with the world. Bu onun dünyayla olan özdeşleşmesi söz konusu olduğu geçerlidir. But then it's also expressed here is that Krishna is inconceivably hearing and not hearing at the same time. Ama burada da aynı şey söz konusu. O kavranılamaz bir şekilde aynı anda hem duyar hem de duymaz. That's what it means to be God. Bu Tanrı olmak böyle bir şey. To say that he doesn't hear is not enough. Onun duymadığını söylemek yeterli değil. And just to say that he hears everybody, that's also not enough. Ve herkes duyduğunu söylemek bu da yeterli değil. Well, God is so great that all the billions and unlimited people throughout the universe, he hears them all. Yani Tanrı o kadar yüce ki evrende bulunan milyonlarca, milyarlarca insanı aynı anda duyabiliyor demek. That may be great, Belki bu çok yüce bir şey but it's not enough. ama yeterli değil. If he just hears everyone, Eğer herkes de duyabilirse, but if he can't hear anyone, ama yani hiç kimseyi duymama şansı yoksa, then you can do something that God can't do. o zaman siz Tanrı'nın yapamadığı bir şey yapmış oluyorsunuz. So no, he can do both. Hayır, o ikisini de yapabilir. And that goes on in so many other things. Ve bu birçok farklı şey içinde geçerli. So we said he's inside the soul, Dediğimiz gibi o ruhun içindedir. and yet at the same time he's greater than the greatest. Ve diğer yandan da o en yüce olandan daha yücedir. Mahavishnu, universes are coming out of the pores of his skin. Yani evrenler Mahavishnu'nun derisindeki gözeneklerden ortaya çıkar. You have to just imagine how big that is. Yani onun ne kadar büyük olduğunu hayal etmeye We can't çalışıyoruz. even imagine how big a universe is. Biz bir evrenin bile ne kadar büyük olduğunu hayal And edemiyoruz. they're coming out of the pores of his skin. Ve o evrenler de onun vücudundaki gözeneklerden geliyor. And he's not big yesterday, and today he decided to be very small. Ve o dün çok büyüktü de bugün çok küçük olmaya karar verdi değil. He's big and small at the same time. O aynı anda hem büyük hem de küçük. Okay, anyway, but that's for another seminar. Her neyse bu başka bir seminer için. And here, these other last three are now more advanced stages of devotion. Ve bu son 3 kolda daha adamın ileri seviyelerinde söz konusu oluyor. Although, of course, becoming his servant can be applied to general, that we know we're all servants of Krishna, and to actually serve him. Yani tabii ki onun hizmetkarı olmak daha genel anlamda bildiğimiz bir şey. Hepimiz Tanrı hizmetkarı olabiliriz ve ona hizmet edebiliriz. But it can also include actually becoming, in the sense of being realized
that I'm Krishna's eternal servant, that is someone's eternal relationship as a servant of Krishna. Ve bu ama aynı zamanda şu durumda da söz konusu olabilir. Yani ben Tanrı'nın ebedi bir hizmetkarıyım ve ona ebedi olarak hizmet ediyorum. And similarly, we can't get too friendly with Krishna at this stage because that's not good for our spiritual development. Ve biz de bu aşamada Tanrı'yla çok arkadaşvari olamayız. Çünkü bu bizim spiritüel gelişimimiz için iyi değildir. But as one's spiritual relationship develops, then either as a servant, either as a friend, either as a beloved. Yani ama bir kişinin spiritüel gelişimi ilerlediğinde onun hizmetkarı, arkadaşı veya sevgilisi olarak ilişki kurabilir Tanrı. And then here, this surrendering everything, you can include parental relationship in it in one way. Ve bu her şeyi teslim etmede anne baba ilişkisinde bir şekilde bunun içine koyabiliriz. So these are considered to be the anga or the nine main limbs of pure devotional service. Bunlar saf adamla hizmetinin 9 tane kolu olarak düşünülüyor. We're not going to get very far on this. Çok ilerleyemeyeceğiz burada. Do you have to do all nine? Bütün bu 9 işlemi yapmanız gerekiyor mu süreci? Just doing one is sufficient. Sadece bir tanesini yapmak yeterli. Or rather, perfecting one. Ya da şöyle diyebiliriz, yani bir tanesini mükemmelleşmek. All of them really require a certain cultivation. Onların hepsi belli bir gelişimi gerektiriyor. There's each a science behind all of them. Ve her birinin gerisinde de bir bilim var. And sometimes devotees are very good. Sometimes devotees do all of them. Bazen adananlar çok iyi oluyorlar ve hepsini yapıyorlar. They do some of them. Bazen bazılarını yapıyorlar. Sometimes they do one of them. Bazen de sadece bir tanesini yapıyorlar. But all of these, because in this age, the chanting of Krishna's holy name is the Yuga Dharma. All of these 9 things have to be done in connection with chanting. Ama bu çağda Rabbin isimlerini zikretmek Yuga Dharma olduğu için tüm bu 9 tane süreçte onunla ilişkili olarak yapılmış. So hearing is obviously connected to chanting. Duymak tabii ki zikretmekle ilişkili. Remembering is awakened by chanting. Ve yine hatırlama da zikrin sonucunda ortaya çıkıyor. While you serve devotees, Tulsi Devi, then we chant. Ve Tulsi Devi'ye ve Adanan'a hizmet ettiğimizde zikrimiz kolaylaşıyor. The worship of the deities is always connected to the names of Krishna. Murti ibadeti her zaman Krishna'nın isimleriyle ilişkili. Prayers are also both full of Krishna's names and also they can be done as I mentioned before, sung these prayers. Dualar da aynı şekilde Krishna'nın isimleriyle dolu ve daha önce belirttiğim gibi bu şekilde de söylenebilirler. And same with these other 3. Ve diğer 3'ü için de aynı şey geçerli. So the chanting has to be there. Yani zikrin orada olması gerekiyor. In order for any one of these processes to manifest the real potency, chanting of the names of Krishna has to be a reality. Ve bu süreçlerden herhangi birisinin tam olarak potansiyelini ortaya çıkarılması için Krishna'nın isimlerinin söylenmesi çok önem taşıyor. Which really means that here it says even in one means that actually it means 2. Yani burada en azından bir tanesi dendiğinde iki tane olması aslında kastediliyor. And you do one properly, concentrate on one along with chanting, and love for Krishna will awaken. Bunlardan biri düzgün bir şekilde yaparsanız ve bir yandan da Krishna'nın isimlerini söylerseniz Tanrı sevgisi ortaya çıkacaktır, uyanacaktır. Why would somebody prefer one over another? Because we're individuals and we have different ways in which we like to serve. Neden bir kişi birini diğerine tercih etsin? Çünkü biz bireyleriz ve farklıyız. Birini yapmaktan daha çok hoşlanabiliriz. But some obstacles may arise. Ama bazı engeller ortaya çıkabilir. Or rather, there are potential obstacles to Bhakti and to these 9 forms of Bhakti. Ya da bunlar Bhakti veya Bhakti'nin 9 koluna
And that is if we have some other things that we want to attain, either as a consequence of our service or parallel to it. Yani hizmetimizin sonucu olarak veya ona paralel olarak edinmek istediğimiz başka şeyler olabilir. Because remember that, well, I mentioned before that ultimately what is the goal that we want, and then we perform a type of devotion to get that goal. Daha önce konuşmuştum, hatırlarsanız şunu belirtmiştim. Yani ulaşmak istediğimiz amaç ne ve ona uygun olarak nasıl bir hizmet yapmalıyız. And that's how we function in this world. Maybe we will get to some of those verses. Ya bu dünyada da bu şekilde fonksiyon gösteriyoruz ve bazı kıtaları belki daha sonra gösterebilirim. Although it's not likely. Pek öyle gibi görünmüyor ama. Still, if you have more than one goal, then that immediately interferes with your vision. Yani eğer birden fazla amacınız olursa, bu direkt olarak vizyonunuzu etkilemeye başlar. It's like this thing. It has lens in it. Yani aynı bu makine gibi içinde lensler var. To get the focus. Yani odaklamak için. So when all the lenses are not lined up, you actually can't get the proper focus. Ve eğer o lensler birbirine tam olarak eşleşmezse, birbirine tam olarak uymazsa, o zaman bu odak oluşmayacak. See? And why is it fuzzy? Peki neden bulanık şu anda? Well, one reason is because you can't see anything. Çünkü hiçbir şey göremiyoruz. Bir nedeni bu. And the other, if I get it right, is because there are multiple versions of what you see. Ve eğer bunu düzgün bir şekilde yapabilirsem, bu gördüğümüzün birçok farklı versiyonu vardır. You can see one of the reasons why it's fuzzy is because it starts to multiply what you see over there. Yani bu bulanık hale gelmesinin bir nedeni kelimelerin böyle yani harflerin çoğalıyor olması. And that's what actually causes, or one of the things that fuzziness is. Aslında yani bulanıklığa neden olan şey de bu. Birçok farklı görüntü ortaya çıkıyor. So when you have more than one goal, birden fazla amacınız olduğunda Krishna consciousness becomes very fuzzy. Krishna bilinci de çok bulanık olmaya başlar. Fuzzy. And that then hinders your goal, attaining your goal. Ve bu da amaca ulaşmanızı engeller. And a lot to be said about this. I think may have discussed these topics. I did about obstacles, unwanted things. I'm not getting into that. Sanırım bu konular üzerinde söyleyecek çok şey var ama üzerinde de konuşuldu, yani istenmeyen şeylerden kurtulmak. Ben ayrıntılara girmeyeceğim. And there are two types of unwanted things. İstenmeyen şeylerin iki tipi vardır. One is those things we want. Birincisi istediğimiz şeyler. And the other are the things that we don't want. İkincisi de istemediğimiz şeyler. Here it says, the things that we don't want, they will go. Burada şöyle deniyor, istemediğimiz şeyler gidecekler. The things that we want will prove problematic. Ve istediğimiz şeylerde sorun çıkaracaklar. We should see that, as you saw earlier, that by practicing these 9 limbs of devotion, one attains pure love for Krishna. Daha önce görmüştük, bu 9 kolu uygulayarak kişi saf adamla hizmetine ulaşıyor. And love for Krishna controls Krishna. Ve Krishna'ya duyulan böyle saf bir sevgi de Krishna'yı kontrol eder. And that Krishna is also hearing us. Krishna da bizi duyuyor. And at the same time, he's not hearing us. Ve aynı zamanda da bizi duymuyor. But Krishna is hearing us. Ama Krishna bizi duyuyor. And Krishna is very cautious about getting under someone's control. Ve Krishna birinin kontrolüne girme konusunda çok dikkatli davranır. So the nature of this bhakti, yani bu bhaktinin doğası,
just like we sing, Vanchakalpatarubhyascha. Devotees are kalpataru, they're desire trees. Ve hep söylediğimiz gibi Vanchakalpatarubhyascha, yani adananlar dilek ağaçları gibidirler. So they can fulfill all desires. Yani tüm dilekleri, tüm arzuları gerçekleştirebilirler. Why do devotees fulfill all desires? Peki neden adananlar tüm istekleri gerçekleştirirler? Because they're devotees. Adananlar böyledir. What makes them devotees? Adananları adanan yapan şey budur. Bhakti. Bhakti. So it's bhakti that fulfills all desires. Yani tüm arzuları gerçekleştiren bhaktidir. So you have to be very careful, because if you have other desires, bhakti will fulfill them. Yani çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü eğer başka arzularınız varsa bhakti bunları gerçekleştirecektir. In other words, if you're holding on to those desires, Yani diğer bir deyişle if you want them. eğer o şeyleri tutunuyorsanız o arzulara. If you don't want them, then they will get purified in time. Yani istiyorsanız onu ama istemiyorsanız zaman içinde onlar arınacaktır. So one of Srila Prabhupada's early disciples, when he passed away, Şimdi Prabhupa'nın erken dönemdeki öğrencilerinden birisi göç ettiğinde, and he was sort of one of the pioneer of the Rath Yatra festival and Rath Yatra cart. Rath Yatra festivalini ve o arabanın yapan ilk kişilerden. His name was Jayananda Prabhu. Adı neydi? Jayananda Prabhu. If you go to Mayapur, you will see his samadhi is there at near Mahadev, just by Jagannath Temple. Ve Mayapur'a giderseniz Jagannath Tapınağı'nda Mahadev'in hemen yanında onun samadhisini görebilirsiniz. So when he passed away, Prabhupada wasn't with him. Ve o öldüğünde Prabhupada onunla beraber değildi. Then Prabhupada said, if he had material desires, ve Prabhupada dedi ki eğer madde arzuları olsaydı, then he will go to the heavenly planets. Cennetsel gezegenlere gidecekti. And then from there, by association, he will go back to God. Ve sonra oradaki birliktelikler yoluyla Tanrı'ya geri gidecekti. And then later Prabhupada heard more detail, and then he said, no, he went back to Krishna. Ama sonra daha fazla ayrıntılar anlatıldı Prabhupada ve dedi ki hayır, Krishna'ya geri gitti. So yes, that becomes a problematic thing, because Bhakti is also protecting unqualified people from Krishna. Yani bu problem çıkarabilir bu konu, çünkü Bhakti aynı zamanda da nitelikli olmayan kişileri Krishna'dan koruyor. So if we obviously all have desires in our hearts. Tabii ki hepimizin kalbimizde arzuları var. If we really want to get rid of these things, they will go. Eğer gerçekten bu şeylerden kurtulmak istiyorsak onlar gidecektir. If we don't want to get rid of them, then they will still go, but it will take a long, long time. Eğer kurtulmak istemiyorsak onlar yine gidecekler ama çok uzun zaman alabilir. And they will get fulfilled in the process. Ve o süreç içinde onlar gerçekleşecektir. Although the way that they will get fulfilled will be that you wish you didn't ask for them. Ama onların gerçekleşmemesi öyle bir şekilde olacak ki keşke istemeseydik diyeceksin. It won't be pleasant. Yani keyif verici bir şey olmayacak. And that's explained both in the 5th canto and also in Chaitanya Charitamrita. Ve bu hem 5. şarkıda hem de Chaitanya Charitamrita'da açıklanıyor. And anyway, and the result, or actually hanging on to these things, is really problematic for a devotee. They cause anxiety. Ve gerçekten bu şeylerin sonuçları ve bunlara tutunup kalmak kaygıya neden oluyor adananlar için. And as it stated here, these are the Vishnu Dutas talking. Burada konuşanlar Vishnu Dutalar. So they obstruct our endeavor to attain the spiritual world. Bir kişinin spiritüel dünyaya ulaşma için verdiği çabaları engellerdi. And so one needs to let go. Yani kişinin bunların gitmesine izin vermesi gerekiyor. So the benefits we talked about, the 9 limbs, much could be said about this. Yani bu 9 tane sürecin faydaları şunlar. Daha fazlası da söylenebilir. But at least we should know that there are obstacles. It's not automatic.
Yani en azından bunu söylememiz gerekiyor. Bazı engeller var, bu otomatik bir şekilde gerçekleşmeyecektir. And a devotee is a very introspective person. Ve bir adanan da çok kendine dönüp bakan bir kimsedir. He really has to look inside and be honest about who he or she is. Gerçekten dönüp kendisine bakmalı ve kim olduğu konusunda çok dürüst davranmalı. But ultimately, when prema is awakened, then whatever is there is left, everything goes. Ve nihayetinde prema uyandığında her ne varsa her şey kaybolur. Prema is like a broom. It just sweeps everything away. Yani prema bir süpürge gibidir, her şeyi süpürür. And there are things that do linger, even at that advanced stage of devotion. Ve adamın o ilerlemiş seviyesinde dahi hala kalan şeyler olabilir. Especially offenses to the holy name. Özellikle de kutsal isme karşı işlenen kabahatler. So the results of offenses are very long-lasting, and they will last all the way up to here. Yani kutsal isme karşı işlenen kabahatlerin ortadan kalkması çok uzun sürüyor. Prema aşamasına kadar devam ediyor. Or at least until prema really becomes full-blown. Ya da yani diyebiliriz ki prema tam olarak açana kadar. Okay. Now, the next would be, what is the sadhana for doing these things? Bir sonraki konumuzda bunları yapmak için gerekli olan sadhananın ne olduğu. Well, that's for another time. Ama bu başka bir zamana kaldı. And we have 4 minutes, if anyone has any questions or 4 dakikamız var. Kimsenin sorusu varsa. comments. Just one thing is that I had some reservation about doing this presentation. Yani benim bir çekincem vardı bu sunumu yapma konusunda. Because I think it's somewhat a little distant from the audience, namely yourselves. Yani belki burada bulunan seyirciler için biraz bağlantısız bir konu olabilir, yani uzak bir konu olabilir diye düşünüyorum. Just because of your lack of access to reading matter. Yani bu da özellikle sizin okumak için okuyabileceğiniz şeylere erişiminizin olmamasından kaynaklanıyor. But so I try to keep it simple. O yüzden de basit tutmaya çalıştım. You had a question? Yes, I have a question. At the beginning of the speech, you mentioned that there are two kinds of blindness, and one of them is people in the dark, and they cannot, both of them cannot reach to Krishna. I understood right. No, both can reach to Krishna, but the one in darkness is easier than the one in light. Yeah. People in the darkness is easier to go to Krishna, and people in the light or see the light cannot reach or reach difficulty or never reach. You mentioned that more difficult to never. They cannot reach. You mentioned. Pardon, bir çevre dedim acaba. Yani şöyle demiştiniz yani konuşmanın başında. Bazı iki tür körlük var dediniz. Biri karanlıktaki körlük, diğeri de ışığa baktığımızda yani oluşan körlük. Ve ikisinin de Krishna'ya ulaşamayacağını söylediniz. Dedi. Maharaj da hayır, ikisi de ulaşabilirler dedi. Ama birisi için ulaşmak daha zor olacaktır. Yani ışığa bakıp yani körleşen kişi için. Is it something like the Platon's cave allegory? The people. Yani bu Platon'un yaptığı mağara benzetmesine benziyor. Mağara örneğine benziyor. People see the light, realize the illusion, then turn back to illusion, or everything else. Türkçe söyleyebilir misiniz? Yani insanlar ışığı görüyorlar da yani bu Platon'un mağara alegorisindeki gibi insanlar ışığı görüyor ve geri kaçıyor. Pardon, illüzyonu görüyor, içerideki illüzyonun farkına varıyor, dışarıda ışığı görüp geri illüzyona dönüyor. Onun gibi bir şey mi ya? O nedenle mi ulaşmaları daha zor, yoksa farklı bir nedenle mi? The real thing is that there are these 3 stages of spiritual realization.
Yani buradaki fikir şu, spiritüel farkındalığın 3 tane aşaması var. Which is this impersonal light, Birisi bu gayri şahsi olan ışık. And then the indwelling guide, Ve içerideki yani rehber. and then Krishna is the Supreme Personality of God. They are all different features of Krishna. Ve Krishna'yı Tanrı yüce şahsı olarak tanımak ve bunların hepsi de farklı farkındalıklar. So the people who are satisfied with seeing the light, and that's it. That's it. That's as far as they go. They don't get to see anything further. Yani ışığı görüp de bundan tatmin olan kimseler orada kalırlar, daha fazla ilerleyemezler. But those who are in darkness, that means that they have an opportunity to understand not only just this effulgent feature of God, but actually His personal feature. Yani onlar başka bir şey göremezler ama karanlıkta olanlar Tanrı'nın sadece bu ışıldayan ve parlayan formunu değil, aynı zamanda şahsını da görme şansına sahiptirler. So they're lucky. Yani onlar şanslılar. And Krishna is beyond the light. Ve Krishna o ışığın ötesinde mi? Krishna is far beyond the light. Krishna o ışığın çok ötesinde. The light is, you know, people, we talk about aura, that people have aura. So the light is Krishna's aura. Yani ışık dediğimiz şey aslında Krishna'nın aurası. Yani insanların aurasından bahsediyoruz. All light. Inside. Even the sunlight. Tüm ışıklar yani tüm yani güneş ışığı da dahil. The sunlight is Krishna's aura. Yani güneş ışığı Krishna'nın aurası. The question is, if we consider that there are other millions of material planets like this one that we are on, also Krishna performs his pastimes, similar pastimes in these other material planets, or different? Milyonlarca başka gezegen sistemi olduğunu söyledik. Orada da Krishna buradaki yaptığı meşgalerin aynılarını mı sergiliyor yoksa farklı şeyler mi yapıyor? Yes, similar. Similar means not identical. Similar means different. Yani benzer ama aynı değil. Yani benzer demek farklı demek. So they're not identical, but they're very similar. Yani tam olarak aynı değiller ama çok benzerler. Yeah, everywhere, Hayır. every universe. Bütün evrenlerde. Not on every planet. He doesn't manifest pastimes here that he did, for instance, our other planets in this universe. Just here, just on Earth. Yani bütün gezegenlerde değil. Örneğin bu sistem içerisinde sadece dünyada bu meşgaleyi sergiliyor. So similarly, there is everywhere in every universe there is an Earth. Yani benzer şekilde her evrende de bir dünya var. So God created man in the image of God. And yes, yeah, God created man in the image of God. Tanrı insanları kendi formunda yarattı. Or man is created in the image of God. Ya da insan Tanrı'nın formunda yaratıldı. And similarly, Earth is created in the image of God's abode. Ve dünya da Tanrı yaşadığı yerin formunda yaratıldı. And those things that he performs there, he only does here. Ve orada yaptığı şeyleri de sadece burada yapıyor. And only with those who have the same image as he does. Ve sadece onunla aynı forma ait olan kimselerle beraber. Not even with higher beings. Daha yüksek canlılarla bile yapmıyor bunu. Now we got questions, but we also have prasadam. Sorularımız da var ama prasadam da var. Krishna's mercy, Krishna'nın merhameti, cooked by the mercy of devotees. adananların merhameti aracılığıyla. And it would be wonderful to continue on. Yani devam etmek harika olurdu. Today we are going from here. We are going to India, Biz buradan bugün Hindistan'a gidiyoruz. to Mumbai. Mumbai'ye. You know that yesterday Erdogan said that there will be direct flights from Budapest to Mumbai. Dün Erdoğan dedi ki Budapeşte'den Türk Hava Yolları'nın direkt Mumbai'ye uçakları olacak. That's interesting. Bu ilginç. Because of, I think, cargo.
So much cargo. So much cargo. Why? Cargo goes to Budapest. They have a lot of rate. They make a lot of money on that. Yeah. In and out. Well, Budapest is a big distribution point. Yeah, because from Budapest they go to Austria and other. Because Budapest is the center of Europe. Yes. Evet, Budapeşte çünkü Avrupa'nın merkezi. Oradan çok kargo gidiyormuş başka yere. O yüzden Türk Hava Yolları bundan çok para kazandığı için o noktaya uçuş başlatıyorlar. And then we go to Mumbai, then we go to this place called Kanpur. Sonra Mumbai'dan sonra Kanpur'a geçeceğiz. Which is actually Kanaipur. Aslında orası Kanaipur. Kanai is named for Krishna. Ve Kanai da Krishna'nın isimlerinden birisi. And that's the place where this whole pastime with Ajamil took place in a previous day, the previous Kali Yuga. Ve önceki Kali Yuga'da da Ajamila'nın hikayesinin geçtiği yer burası. So it's been there for a long, long time, millions of years. Yani milyonlarca yıldır var demek ki bu yer. Unfortunately, right now it's the leather capital of India. Deri başkenti şu anda Hindistan. Yani şu anda deri başkentiymiş Hindistan ne yazık ki. And then from there we're going to go to Delhi. Oradan Derneği'ye geçeceğiz. And have a program. Orada programlar yapacağız. And then go to Vrindavan. Sonra Vrindavan'a geçeceğiz. For a little while. Kısa bir süre için. And then from Vrindavan go to Tirupati. Sonra Vrindavan'dan Tirupati'ye gideceğiz. And from Tirupati to Mayapur. Sonra Tirupati'den Mayapur'a. Just so that we're not traveling very much. And then we go back to Hungary. Sonra Macaristan'a geri döneceğiz. So anyway, thank you all very much. I hope you had a good time. Yani herkese çok teşekkür ederim. Umarım iyi zaman geçirmişsinizdir. This facility allowed us to have much more freedom than we did last year. Geçen senekinden daha fazla bize özgürlük sağladı buranın verdiği imkanlar. And the weather was fantastic. Ve hava da çok güzeldi. Except for the wind. Yani rüzgarı saymazsak. And then I hope that we'll see you all again sometime next year. Umarım gelecek sene bu zaman tekrar buluşabiliriz. Unless some of you are coming to India. Yani eğer Hindistan'a gelenler varsa tabii onlar. Usually you come to India when I'm in the middle of GBC meetings. Genelde siz Hindistan'a geldiğinizde ben GBC toplantılarının ortasında oluyorum. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Shri Gaura Nitai ki jai. Jai Nitai Gaura Premanandi. Şivaram Svami Maharaj ki.